Herkese selamlar. Bir videomda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Herkes görüşmeyeli iyidir umarım. Bugünkü konumuz elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sistemi. Şimdi biraz bu sistemden size bahsetmek istiyorum. Artıları nedir, eksileri nedir, sistem nasıl çalışır? Sonrasında da bu sistemi daha verimli kullanabilmek için neler yapmalıyız? Biraz bunlardan sohbet edelim, konuşalım istedim. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Kanala henüz abone değilseniz mutlaka abone olup yine bu videoyu faydalı buluyorsanız izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Şimdiden beğenilerinizle, yorumlarınızla ve süper teşekkürle bana kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hadi başlayalım konumuza. Nedir bu rejeneratif frenleme sistemi? Öncelikle aracımızda elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir elektrik motoru bulunuyor. Bu elektrik motoru tam aksi yönde de bir işlev görebiliyor. Yani hareket enerjisini elektrik enerjisine de dönüştürebiliyor. Yani bir jeneratör gibi de çalışabiliyor. Şimdi bu durumda yani biz ayağımızı gaz pedalından çektiğimiz veya frene bastığımız durumlarda elektrik motorumuz bir jeneratör gibi çalışıp elektrik üretirken bu esnada bir manyetik frenleme gücü oluşturuyor. Bu manyetik frenleme gücü de aracımızı yavaşlatıyor. Yani hem elektrik üretiyoruz hem de frenleme yapıyoruz. Bu çıkan elektrik enerjisi de bataryamızda depolanıyor ve bize ekstra menzil olarak geri dönüyor. Düşünebiliyor musunuz? İçten yanmalı motorlarda siz frene bastığınızda motorunuz size benzin üretip depolayacak. İşte elektrikli arabaların en büyük avantajlarından biri de bu. Elektrik enerjisini üretebiliyorlar. Ve bu sayede elektrikli arabaların verimleri %80'lere kadar çıkıyor. Şöyle de bir durum var. Rejeneratif frenleme sistemi tek başına arabayı durdurmak için yeterli değil. Bunun yanında balata ve disklerden oluşan bir frenleme sistemi de bulunmak durumunda. Ve bu iki sistem birbiriyle paralel çalışıyor. Bakın şimdi ekrana koyduğum grafiklere şöyle bir bakalım. Bu grafiklerde rejeneratif frenleme sisteminin iki türünü görüyorsunuz. Öncelikle grafiklerdeki dikey eksenler frenleme gücünü gösteriyor. Yatay eksenler ise pedal pozisyonunu gösteriyor. Sol taraftaki sisteme paralel sistem adı veriliyor. Sağ taraftaki sisteme ise seri sistem adı veriliyor. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta pedalın her pozisyonunda hem rejenerasyon sistemi hem de sürtünmeli fren sistemi devrede. Bunun için paralel deniliyor. İkisi paralel çalışıyor. Yalnız sağdaki sistemde yani seri sistemde fren pedalının belli bir pozisyonuna kadar, bu da tahmini %35'ler civarına kadar bastığımız sadece rejeneratif frenleme sistemi devreye giriyor. Bu %30-35'lerin üzerine çıktığında fren pedalının pozisyonu sürtünmeli tip frenimiz de devreye giriyor. Bizim araçlarımızda bulunan sistem tam da bu sistem. Dikkat ederseniz elektrikli araç kullanıcılarının fren pedalına hissiz olduğunu veya hissiyatının kötü olduğunu, başlarda çok iyi tutmadığını ve belli bir noktadan sonra çok sert fren yaptığını söylediklerini, bundan şikayetçi olduklarını duymuşsunuzdur. İşte bunun sebebi de tam da bu. Belli bir noktaya kadar sadece manyetik frenleme ile araç yavaşlıyor. Belli bir noktadan sonra sürtünmeli sistem devreye girdiğinde daha ani bir fren yapıyormuş hissi oluşuyor araçlarda. Şimdi aracımızın rejeneratif frenlemesi nasıl çalıştığını anladığımıza göre bir de bakalım bu sistemin artıları ve eksileri nelerdir? Artılarına gelecek olursak, rejeneratif frenleme ile elde edilen elektrik bataryalarda depolandığı durumda tabii ki bize ekstra bir menzil avantajı sağlıyor. Bu yadsınamaz en büyük avantajı. İkinci avantajı ise bu sistemlerde herhangi bir sürtünme söz konusu olmadığı için rejeneratif frenleme sisteminin yıpranması, aşınması söz konusu değil. Aynı zamanda normal sürtünmeli tip frenimizin yükünü de üzerinden aldığı için fren disklerinde ve balatalarındaki eskimeyi de minimuma indirmiş oluyor. 40 bin, 50 bin kilometrelerde hala hiç fren balatası ve diski değişmemiş. Hatta öyle bariz bir eskime bile gözlenmemiş
araçlar söz konusu. Peki bu sistemin bir eksisi yok mu? Tabii ki var. Şimdi biraz da bunun üzerinden geçelim. Nedir bu sistemlerin eksisi? Rejeneratif frenleme sistemi verimlilikte bir artış sağlıyor olsa da bu sistemde de kayıplar söz konusu. Enerji geri kazanımı verimliliği sistemden sisteme ve aracın tasarımına göre değişiyor olsa da tahmini %50 ile %70 arasında bir enerji geri kazanımı söz konusu. Doğru kullanılmazsa aracımıza aslında menzil kazancından çok menzil kaybına da sebep olabiliyor. Şimdi bunun kullanım tarzı, kullanım şekliyle ilgili birkaç ufak nüansı videonun sonunda size veriyor olacağım. Diğer bir eksisi ise bazı araçlarda rejeneratif frenleme sisteminin devreden çıkmıyor olması. Yani bu ne demek? Tek pedal kullanım dedikleri, ayağınızı hiç fren pedalına götürmeden kullanabiliyorsunuz aracı. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Ya sürekli ayağınız pedalın üzerinde durmak zorunda. Bu da sağ ayağınızda bir yorulma hissiyatı oluşturabiliyor. Gelelim son konumuza. Rejeneratif frenleme sisteminden maksimum faydayı alabilmemiz için neler yapmalıyız? Nasıl bir kullanım tarzı bu konudaki maksimum verimi sağlayacaktır? Öncelikle arkadaşlar, ben kendimin kullandığı yöntemi de size bahsedeyim. Ben rejeneratif frenleme sistemini şehir içinde dahil olsa, akan trafikte, hızlı trafikte asla kullanmıyorum. Sadece dur kalkın çok olduğu yoğun trafikli alanlarda daha az fren pedalını kullanmak için devreye aldığım oluyor. Bir de özellikle uzun yolda, uzun yokuş inişlerin esnasında B modunu yani rejenerasyonu açıp daha az fren pedalına basmak için kullandığım oluyor. Bunun dışındaki durumlarda rejenerasyonu kullanmıyorum. Bunun sebebi nedir? Size kısaca ondan bahsedeyim. Biraz önce bahsetmiştik. Verimliliği yükseltse de bazı kayıplarında olduğunu söylemiştik. Buradaki mantık şu şekilde arkadaşlar. Aracın hızlanması için bir elektrik enerjisi harcıyorsunuz. Bu harcadığınız enerjinin tamamını aracı durdurmak için frenleme yaptığınızda geri kazanamıyorsunuz. Şöyle anlatayım. Aracı sıfırdan 100 kilometreye kadar hızlandırdık ve bir enerji sarf ettik. Şimdi 100 kilometre ile gidiyoruz. Ayağımızı gazdan çektik. Rejenerasyon devreye girdi ve aracı yavaşlatmaya başladı ve durdurdu. Farz edin ki 500 metre ileride aracınız rejeneratif frenleme ile durdu. Peki buradan bir enerji kazandık. Bu enerji depolandı bataryada. İşte bu depolanan enerjiyle de biz aracımızı tekrardan 250 metre daha götürebildik. Sonuçta totalde 750 metre bir yol kat edebildik. Peki biz rejenerasyonu devreye sokmasaydık, ayağımızı gazdan çektiğimizde 100 kilometre hızla seyreden aracımız ne kadar zamanda duracaktı? Ne kadar mesafe kat edecekti? İşte bu durumda bu araç 1 kilometre kadar yol alabilecekti. O aradaki 200-250 metrelik kayıp işte bu biraz önce bahsettiğimiz verimsizlik. Yani biz bu durumda aracımızda rejenerasyonu kullanmasaydık bu araç 1 kilometre gidebilecekken biz rejenerasyon kullanarak enerji depoladığımızı sanarken aslında 250 metrelik bir menzili ısı enerjisiyle veya diğer kayıplarla tüketmiş olduk. İşte rejenerasyon sisteminin verimsizliği burada devreye giriyor. Yani her durumda rejeneratif frenleme verim artışına sağlamıyor. Şöyle bir durumda verim artışı sağlanabiliyor. Mesela yüksek rakımlı bölgelerden düşük rakımlı bölgelere uzun inişler söz konusu. Bunu nerede yaşıyorsunuz? Mesela sahil bölgelerine giderken. Antalya'ya gidiyorsunuz. Toroslardan inmeye başladınız. İşte bu noktada rejenerasyonu devreye aldığınızda Antalya merkeze inene kadar belki %5, belki %10 bir ekstra kazanım sağlıyor olabilirsiniz. İşte kullanım noktasını iyi ayarlarsanız oldukça verimli kullanabilirsiniz bu sistemi. İkinci olarak fren pedalını doğru ayarlarsanız buradan maksimum faydayı, maksimum enerjiyi depoluyor olabilirsiniz. Şimdi bunu grafik üzerinden bir ele alalım, biraz inceleyelim. Biraz önceki grafiğimizde gördüğünüz bu yeşil alan frenleme esnasında elektrik enerjisinin maksimum üretildiği alandı.
Şimdi biz buradan taşmaz isek, mavi alana hiç geçmez isek, frenleme esnasındaki tüm enerjiyi elektrik olarak soğurabiliriz. Mavi bölgeye geçtiğimiz durumlarda, yani fren pedalına %30'un üzerinde, 35'in üzerinde bastığımız durumlarda aracın hızından elde edebileceğimiz enerjinin bir kısmını sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisi olarak atmosfere bırakacağız. Yani ziyan edeceğiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Fren pedalına daha az ve daha uzun süre basarsak biz daha yüksek enerjiyi elektrik enerjisine çevirebiliriz. Yani uzun bir yokuş ineceksek, yokuşa inmeye başladığımızda araç daha hızlanmaya başlamadan %30 fren pedalına basarak mümkün olduğunca uzun bir frenleme ile mümkün olduğunca fazla enerjiyi elektriğe çeviriyor olabiliriz. Aksi takdirde durum nasıl oluyor? Biz frenlemeye geç başlarsak bu sefer fren pedalının %30 değil de %60'a kadar veya %70'e kadar basıp enerjinin bir kısmını elektriğe çevirirken bir kısmını da sürtünmeli fren sistemi ile ısı enerjisi olarak atmosfere bırakıp ziyan ediyoruz. Mesela bu küçük trik bile oldukça fazla elektriği geri kazanmamıza faydalı olacaktır. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin kendinize has geliştirdiğiniz teknikleriniz var mı? Bunları da çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara bunları da yazın. Bu konuyla ilgili size aktarmak istediklerim bunlardı. Umuyorum faydalı olmuştur. Görüşlerinizi, beğenilerinizi esirgemeyiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.